Merhaba arkadaşlar. Bugün Arçelik hissemizin analizini yapacağız. Tüm ayrıntılarını vereceğim size, birlikte üzerine konuşacağız. Ancak yatırım tavsiyesi vermiyorum tabii ki. Ben ayrıntılarını verdikten sonra burada alıp almamak ya da elinizde varsa satıp satmamak tamamen size kalmış. Yani çıkarımları siz yapacaksınız arkadaşlar. BIST 100 firmalarını sırayla gidiyorum A'dan Z'ye doğru. Eğer sizin merak ettiğiniz bir hisse olursa mutlaka yoruma yazın. Önceliklendiririm, mutlaka bir an önce videosunu çeker paylaşırım arkadaşlar. Çok fazla uzatmadan başlayalım. Varlık kullanımına baktığımızda etkinlik kaybediyoruz. Çünkü şirket varlıklarıyla geçen yıla göre daha az satış üretmiş. Her bir TL'lik varlık ile 88 kuruşluk bir satış yapılmış. Geçen yıl bu tutar 2.55 TL'ydi. Stok yönetimine baktığımızda verimlilik kaybı olduğunu görüyoruz. Çünkü stok tutmak süresi 42.6 günden 109.7 güne yükselmiş. Alacak yönetimine baktığımızda daha yavaş tahsilat olduğunu görüyoruz. Alacaklar ortalama tahsilat süresi 69.3 gün uzayarak 109 güne çıkmış tahsilat süresi. Borçlar ise ortalama 120 günde ödenmiş. Cari oran trendine baktığımızda negatif, çünkü cari oran geçen yıl 1.21 iken bu yıl 1.13'e gerilemiş. Yani burada bir likidite daralmasından bahsedebiliriz. Cari oran seviyesine baktığımızda bir yıldan kısa vadeli kaynaklar kısa vadeli yükümlülükleri karşılayabilecek durumda. Likidite oran seviyesine baktığımızda asitesi oranı 0.74 seviyesinde, yani stok dışı kaynaklarla kısa vadeli yükümlülükler karşılanabilir. Bu yüzden yeterli. Nakit ağırlığına baktığımızda nakit ve benzerleri varlıklarının %8.5'ini oluşturuyor. Geçen yıl bu oran %19'du. Buradaki nakit ağırlığında bir azalış var arkadaşlar. Günlük ödemeler için likiditeye baktığımızda şirket ödemelerini ek bir nakit girişi olmasa bile 116 gün daha sürdürebilecek durumda. Öz kaynak oranı yetersiz, çünkü kaynak dağılımının içerisinde öz kaynakların oranı %19 arkadaşlar. Uzun vadeli yükümlülükler %25 iken kısa vadeli yükümlülükler %52. Öz kaynak trendine bir artış var. Ana ortaklığa ait öz kaynaklar yıllık bazda %129 artmış. Toplam borç trendine baktığımızda azalış var. Geçen yıl 0.83 olan kaldıraç oranı bu yıl 0.77. Yani varlıklar geçen seneye göre daha az borçla finanse ediliyor. Toplam borç seviyesine baktığımızda kritik derecede yüksek. Net borç seviyesine baktığımızda Favök'ün 5.81 katı. Favök'e kıyasla yüksek seviyede borç var. Bu da kritik derecede yüksek. Kısa vadeli borç seviyesine baktığımızda öz kaynakların 2.82 katı kadar borç var. Bu yüzden bu da kritik derecede yüksek. Satış finansmanında borç kullanımına baktığımızda da bir artış var. Bu da finansman maliyetlerinde bir artışa sebep olabilir. Kısa vadeli borç ağırlığına baktığımızda azalış var. Kaynak yapısında kısa vadeli borçların payı geçen %59.2 iken bu yıl %52.4'e düşmüş. Bu da daha uzun vadeli rahat borç çevirim imkanı sağlar. Finansal borç ağırlığına baktığımızda azalış var. Kısa vadeli borçlar içerisinde finansal borçların payı %27. Bu oran geçen yıl %38'di. Finansal gider trendine baktığımızda azalış var. Finansal borçlar geçen yıla göre %8 artmış. Finansal giderler ise yıllık bazda %5 azalmış. Bu finansal giderlerin azalması da net kâra pozitif etki yapabilir. Kârın finansal giderlerin karşılama gücüne baktığımızda yetersiz olduğunu görüyoruz. Finansal giderleri karşılayabilecek kadar bir kâr üretilmemiş. Faaliyet kâr marjı da net kâr marjı düşmüş. Şirket esas faaliyetlerinden kâr elde etse de diğer giderlerin etkisiyle net dönem zararı oluşmuş. Hem faaliyet kâr marjına hem de net kâr marjına bir düşüş var dediğim gibi. Faaliyet kâr marjı neden azaldı dersek satışların maliyetinin oransal olarak arttığını görüyoruz. Öz kaynak kârlığına baktığımızda negatif. Şirket kârlılığı -3. Geçen seneye göre de azalış göstermiş. Geçen yıl %32'ymiş. Şirket her 100 TL'lik öz kaynağına 3 TL'lik zarar elde etmiş. Öz kaynak kârlılığı neden azaldı dersek burada kârlılıktaki düşüş ve verimlilik kaybı olduğunu söyleyebiliriz. Aktif kârlığına baktığımızda geçen %8.7 olan aktif kârlılığı bu yıl binde 6 seviyesine kadar gerilemiş. Ciro büyümesine baktığımızda bir artış var. Satışlar yıllık %14.1 artmış. Enflasyondan arındırıldığında ise %0'a düşmüş gözüküyor. Favök büyümesine baktığımızda azalış var. Satışlardaki artışla birlikte Favök'te %27 azalış olmuş. Net kârda ise %211 azalış meydana gelmiş. Duran varlık büyümesine baktığımızda uzun vadeli kaynak ağırlıklı olması pozitif bir durum. İşletme faaliyetlerinden nakit akışa baktığımızda negatif olduğunu görüyoruz. Yani ticari faaliyetlerin nakit kaybı yaratması da riskli bir durum oluşturabilir. Faaliyetlerden en çok nakit yaratan kalem amortisman ve itfa giderleri. Faaliyetlerden en çok nakit çıkartan kalem işletme sermayesine gerçekleşen değişimler olduğunu görüyoruz. Faiz giderlerini karşılayacak nakit akışına baktığımızda yetersiz. Bu da daha da fazla borçlanmaya ihtiyaç duyulabilir. En büyük yatırım harcaması maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı. Serbest nakit akışa baktığımızda negatif. Negatif serbest akışta yine borçlanmaya olan ihtiyacı artırabilir. En büyük finansman kalemi borçlanmadan kaynaklanan nakit girişler. Dönemlik toplam nakit akışa baktığımızda ise burada da negatif olduğunu görüyoruz. Arçelik'e bir yıl önce 1000 TL yatırsaydık şu anda 1061 TL'miz olacaktı.
yani çok düşük bir nominal kar olacaktı. Ama buradan tabii ki enflasyonu da sildiğimizde daha da zarara gitmiş oluyor aslında. BIST 100'ün ortalaması 1199 TL'ye gelmiş. Dolara yatırsaydık 1197 TL'miz olacaktı. Mevduata yatırsaydık 1694 TL'miz olacaktı. Bitcoin'e yatırsaydık 2527 TL'miz olacaktı. Altına yatırsaydık da 1581 TL'miz olacaktı. Yani burada baktığımızda nominal bir gelir elde etse de dediğim gibi realde zarar yazmış. Ancak diğer yatırım kalemlerinin hepsinde altında kalmış diyebiliriz. Yani yatırımcısını bu bir yıllık süreçte üzmüş. Piyasa değeri bölü defter değerine baktığımızda Arçelik'in şirket rasyosu 1.29. Metal, eşya, makine, elektrikli cihazlar sektörü 3.02, imalat sektörü de 1.77. Burada daha önceki videolarda söylediğim gibi isteğimiz sektör ortalamalarının altında kalması. Sektör ortalamanın altında olması bize piyasa değeri açısından baktığımızda şirketin değerinin ucuz kaldığını gösteriyor demiştik. Burada da yine sektör ortalamanın altında olması bizim için olumlu bir durum. PEG rasyosuna baktığımızda Arçelik'in şirket değeri 0.3. Burada ne istiyorduk? Şirket ortalamanın altında olması güzel olur. Ancak önemli olan şey 1'in altında olması. 0.3 ile 1'in altında olması bizim için güzel. Sektör ortalamaları 0.19 ve 0.26. Sektör ortalamanın üzerinde kalmış ancak 1'in altında olması dediğim gibi yine olumlu. Hisse fiyatı 143.40 TL. Hisse başına zararı 2.8 TL. Piyasa değeri 96.9 milyar TL. Ödenmiş sermayesi 675.7 milyon TL iken net borcu 95.6 milyar TL. Firmanın değeri 192.5 milyar TL olarak gözüküyor. Temettü bilgilerine baktığımızda en son 25 Eylül 2023'te yani bir yılı geçmiş temettü verili. %2 oranında temettü vermiş. Toplam yani temettü oranı güzel ancak son bir yıl içerisinde temettü vermemişti de bizim için olumsuz. Toplamda dağıtılan kar miktarı 1.8 milyar TL olmuş. Bedelsiz sermaye potansiyeli de %11.000 olarak gözüküyor arkadaşlar. Arçelik hisse analizimiz bu şekildeydi. Başta da söylediğim gibi yatırım tavsiyesi değildir. Eğer faydalı bulursanız takip et, bildirim yaparsanız çok sevinirim. Bildirimleri de açarsanız bundan sonraki videolarım hızlıca karşınıza düşecek. Daha sık bir araya geleceğiz arkadaşlar. İyi günler.